Hayatımız boyunca sürekli seçimler yapıyoruz. Bugün ne giysem seçimi, ne yesem seçimi, şuradan şuraya nasıl gitsem seçimi, üniversite seçimi, okul seçimi, belediye seçimi vesaire vesaire derken en önemli seçimlerden birini atlamışız galiba. Aklımı nereye depolasam seçimi. Eskiden şurasıydı, şimdi galiba şurası. Eğer inanmıyorsanız... Bugün senin için ne yapmamı istersin? Sen daha iyi biliyorsun ama introyu gir. Akıllı telefon furyası 2000'li yılların başından beri yaygınlaşmaya hiç durmadan devam ediyor. Şu an gezegenimizde her 3 kişiden biri akıllı telefon kullanıcısı. Fakat akıllı telefonlara güvenimiz arttıkça aklımızı burada değil, burada tutmaya başladık. Peki, kanıtın var mı? Evet, var. İlk olarak konuşmayı unuttuk. Otobüste, metroda, sınıfta, kafede birbiriyle konuşan insanların yerini akıllı telefonlarda yazışan insanlar aldı. WhatsApp üzerinden her gün ortalama 34 milyar mesaj gönderiliyor. Peki neden konuşmak yerine yazmayı tercih ediyoruz? Psikoterapist Jonathan Alpert bunun sosyal ilişkilerimizdeki endişelerden kaynaklandığını söylüyor. Yani mesajlaşma bir nevi sosyal perde rolünü üstlenerek bizim için olduğumuz insan yerine olmak istediğimiz insan imajı çiziyor. Bu yüzden de bir araya gelince kendimizi güvensiz hissediyor, konuşmak yerine akıllı telefonlarımıza sığınıyoruz. Halbuki bizi olduğumuz gibi kabul edecek, sevecek, konuşacak binlerce insan dışarıda bekliyor. Mesajlaşıyor. Akıllı telefonlar uyku düzenimizi etkiliyor. İstisnasız her gece akıllı telefonu uyurken başucumuza koyuyoruz. E-mail gelebilir, mesaj gelebilir, önemli aramayı kaçırabiliriz vesaire gibi yüzlerce sebebimiz var. Bilinçaltımızdaki bu beklentiler yüzünden beynimiz gece boyunca yeterince dinlenemiyor. Bu da gün boyunca beynimizin verimsiz çalışmasına neden oluyor. Yani yapmamız gereken şey daha iyi uyku almak için uyumadan önce telefonu tamamen kapatmak. Akıllı telefonlar odaklanmamıza engel oluyor. Telefonumuzdaki uygulamalar bize binlerce hizmet sunuyor. Yapabileceklerimizin adeta sınırı yok. Bu iyi bir şey düşünebilirsiniz. Ama bir de odaklanma açısından bakalım. Beynimiz aynı anda birden fazla işleme maruz kaldığında odağını kaybediyor. Yaptığımız işe dikkatimizin tamamını veremiyoruz. O yüzden son zamanlar canım sıkılıyor, iş bitmiyor, bunalıyorum laflarını çok sık duymaya başladık. Akıllı telefon öldürüyor. Özellikle de araba kullanırken gözü 1-2 saniye bile olsa yoldan ayırmak ölümle sonuçlanabiliyor. Trafik cezalarına zam yapmak bile maalesef telefon kazalarının önüne geçemiyor. Zaten trafik cezası işin teknik boyutu. Her şey insanın kendine veya başkalarının hayatına verdiği değerde bitiyor. Akıllı telefonlar sayesinde konum anlayışımızı kaybediyoruz. Son zamanlar hayatımızın olmazsa olmazı olan harita üzerinden konum paylaşma özelliği sayesinde sanki gerçek dünyadan sanal dünyaya taşındık. Artık nerede bulunduğumuzu, etrafımızdaki dünyayı önemsememeye başladık. Hangi yollardan geçtiğimizin, hangi sokaklara döndüğümüzün farkında bile değiliz. Zaten bu yüzden eskiden sorarak gittiğimiz bir yere ikinci kez çok rahat gidebiliyorken şimdi aynı mekana her gidişimizde akıllı telefona muhtacız. Hafızamız artık beynimizde değil, akıllı telefonumuzda. Bunun sebebi bir bilgiyi ezberlemek yerine istediğimiz zaman ulaşabilmenin verdiği rahatlık. Telefon numaraları, şifreler, hesap numaraları, adresler ve bunlar gibi sayısız detayı akıllı telefonumuzda tutmayı tercih ediyoruz. Bu da hafızamızı ve hatırlama kapasitemizi olumsuz etkiliyor. Birbirimizi kullandığımız akıllı telefon modelleri üzerinden tanımlamaya başladık. Zaten biliyorsunuz toplum olarak bir şeyci lafını takmayı çok severiz. Akıllı telefonlar gelene kadar binlerce şucu, bucu, falancı filancı varken şimdi de iPhone'cu, Samsung'cu gibi yeni tanımlar ortaya çıkmaya başladı. İşin bir de gerçek boyutu var. Sevimli oyuncağımız yanımızda değilken kendimizi gerçekten de eksik, rahatsız veya çıplak hissedebiliyoruz. En basit işlemleri yapamaz hale geldik. Akıllı telefonların verdiği bir rahatlık var. Aslında hesap makinesinden başladı her şey. İlk olarak beynimizle hesap yapmayı unuttuk. Daha sonra telefonlardaki yazı düzeltme ve tamamlama fonksiyonları geldi. Bu sefer de Türkçemizi kaybetmeye başladık. Şimdi de çeşitli uygulamalarla kim bilir hangi özelliklerimiz daha kaybolacak. İşte bu sebepler yüzünden akıllı telefonlarımızın aklımızı çalmasına izin vermeyelim arkadaşlar. Eğer akıllı telefonlarımız bizi tanımlamaya, hayatımıza yön vermeye başlamışsa hiç kullanmayalım.
Akılsız telefon kullanalım. Yani aklımızı çalmayacak bir telefon kullanalım. Açıkçası biraz zor olsa bile ben bu kararı bu ay almak istiyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada bana tavsiye edebileceğiniz akılsız telefon modelleri varsa lütfen yorum kısmından paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.